Selamın aleyküm. Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Bir zamanlar, uçsuz bucaksız maviliklere bakan, dalga sesleriyle yaşayan küçük bir sahil kasabasında, göz kamaştırıcı güzelliğiyle tanınan Derya adında bir kadın yaşardı. Evi, denizle dostluk kurmuş gibi pencere kenarından sulara selam verir. Her gün gökyüzünün ve denizin değişen tonlarını onun ruhuna taşırdı. Derya, güzelliğini yalnızca aynalarda değil, insanların bakışlarında da görmeye alışmıştı. Bu onun gururuydu. Hatta kimliğinin en değerli parçasıydı. Küçük bir kızı vardı. Adı Melis idi. Melis'in zarafeti çevresindekileri büyülüyor olsa da, annesi Derya'nın gözünde güzelliğin gerçek ölçüsü daima kendisiydi. Melis masumiyetin bir yansımasıydı. Fakat Derya, zamanla gelen kırışıklıklardan, göz kenarındaki çizgilerden, ışıltısının solmasından korkuyordu. Her sabah aynanın karşısına geçiyor. Saatlerce kendi yüzünü inceliyor. İçten içe dünyada benden daha güzeli yok. Keşke ömrüm boyunca güzel kalabilsem diye geçiriyordu. Aynalar onun en sadık dostuydu. Çünkü hala eskisi kadar güzel olduğunu ona hatırlatıyorlardı. Şimdilik. Derya, gençliğinde yalnızca güzelliğiyle değil, zarafeti ve ince ruhuyla da tanınırdı. Eşi, yıllar önce uzak bir deniz yolculuğuna çıkmıştı. Çıkan fırtınada gemisi alabora olmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Fakat Derya, hala inançla her sabah evinin penceresinden denize bakıyor. Dalgaların bir gün onu yeniden kıyıya taşıyacağına dair umudunu hiç kaybetmiyordu. Bu umut, onun yaşama tutunduğu en güçlü bağ olmuştu. Ama içinde derin bir korku da taşıyordu. Ya zamanı geldiğinde, eşi onu tanımazsa, ya yaşlanmış, güzelliğini kaybetmiş olursa, işte bu düşünceyle, gençliğini korumak onun için bir takıntıya dönüşmüştü. Aynalar onun sırdaşı oldu. Her çizgiye, her değişime dikkatle bakıyor. Yitip gitmesinden korktuğu yansımasına tutunmaya çalışıyordu. Her sabah olduğu gibi, Derya pencere kenarındaki sandalyesine oturmuş, denize gözlerini dikmişti. Gökyüzüyle birleşen ufuk çizgisine bakarken, içi yine o tanıdık özlemle burkuldu. Dalgaların getirdiği tuzlu hava, ona bir zamanlar birlikte hayal kurdukları günleri hatırlatıyordu. Eşinin dönüşüne dair umudunu hiç yitirmemişti. Ama o umut zamanla daha kırılgan, daha hayali bir şekle bürünmüştü. Ne zaman aynanın karşısına geçse, kendi yüzünü incelerdi. Çünkü içinde bir korku vardı. Ya günün birinde, eşi geri dönerse ve onu tanımazsa, ya yaşlanırsa, eskisi gibi güzel görünmezse. O sabah da yine aynanın karşısına geçti. Odanın içine dolan ışık yumuşaktı. Perde hafifçe dalgalanıyor. Eski zamanları fısıldıyor gibiydi. Fakat aynaya baktığında bir şey farklıydı. Parlak yüzü yerini solmuş hatlara bırakmıştı. Aynanın içinden, ona benzeyen ama yılları üzerinde taşıyan yaşlı bir kadın sessizce bakıyordu. Yüzündeki çizgiler ve gözlerindeki hüzün, Derya'nın en derin korkusunun şekil bulmuş haliydi. Birden, korku ve öfkeyle aynayı elleriyle kavradı, sarsmaya başladı. Sanki görüntüye müdahale ederse yaşlanma ihtimalini durdurabilecekti. Fakat o anda aynanın içi dalgalandı.
Camın yüzeyinden parlayan bir ışık yükseldi ve içinden minik ama ürkütücü bir varlık fırladı. Cin. Kıvrık şapkası, kıvırcık sakalı ve öfkeli bakışlarıyla odanın ortasında dikilmişti. "Ben aynanın ciniyim," diye bağırdı. "Kim uyandırdı beni uykumdan?" Derya neye uğradığını şaşırdı. Gözleri korkuyla açılmış, sesi boğazında düğümlenmişti. Cin aynaya döndü ve yaşlı kadını göstererek, "Bu senin gölgen, yıllar sonra aynada göreceğin yüz. Ama istersen onu buradan sonsuza dek gönderebilirim," dedi. Gözlerini kısıp, sesi alçaldı. "Tek bir şartla. Aynada artık, sadece genç ve güzel bir yüz göreceksin. Zaman senin için durur ama bir bedel isterim." Ayna cininin teklifi karşısında Derya önce şaşırdı. Sonra içinde bastırılması güç bir sevinç kıpırdanmaya başladı. "Yaşlı kadın bir daha aynada görünmesin. O kadını yok et, sana ağırlığınca altın vereceğim," dedi. Derya'nın gözleri parlıyordu. Bir daha asla yaşlanmayacaktı. Ancak cin altınla ilgilenmiyordu. Küçük ellerini iki yana açtı. Kıvırcık sakalını düzeltip bir adım attı. "Ben altın istemem," dedi. "Kızın Melis ile evlenmek istiyorum." Derya, kızının henüz küçük olduğunu, bunun için 10 yıl beklemesi gerektiğini söyledi. "Ayna cini bende, 10 yıl sonra geri dönüp onu alırım. O zamana kadar sen genç kalacaksın. O da dünyanın en güzel gelini olacak." Derya'nın sevinci, yerini öfkeye bırakmıştı. Yüzü gerilmiş, yumruğunu sıkmıştı. Cin'in bu küstah teklifi karşısında neredeyse elindeki aynayı onun kafasına indirecekti. Ama tam o anda, aynada beliren yaşlı yüzü hatırladı. Çökük yanaklar, sönmüş gözler ve eşi geri döndüğünde onu tanımazsa duyacağı hayal kırıklığı. Bu görüntü, kararını değiştiren tek şeydi. Zihni karmaşa içindeydi ama güzelliğin kaybı ona göre daha korkunçtu. Sessizce geri çekildi. Gözleri yere kaydı. Ardından ağır bir nefes alarak başını kaldırdı. "Tamam," dedi kısık bir sesle. "Melis senin olacak ama 10 yıl sonra." Ayna cini sırıttı. Dişleri bıçak gibi parlıyordu. 10 yıl," dedi. Tok bir kahkaha eşliğinde aynanın içine dönerek kayboldu. Bir anlığına odanın içindeki hava soğudu. Gün ışığı ile aydınlanan oda karardı. Derya aynanın karşısında tek başına kaldı. Yüzü genç ama kalbi ağır. O günden sonra Derya, her yıl dönümünde aynasının karşısına geçtiğinde, gençliğini yitirmediğini görmenin verdiği rahatlamayla gülümsüyordu. Cin sözünü tutmuştu. Aynadaki yansıması, yıllara meydan okuyan bir zarafetle ona bakıyordu. Ancak bu rahatlık, her yıl azalan bir huzur gibiydi. Çünkü Melis büyüyordu. Hem yaş olarak hem de güzellik açısından. Onun yüzü, ay ışığını kıskandıracak kadar saf ve parlaktı. Her geçen gün, ayna cininin neden onu seçtiğini daha iyi anlıyordu. Ve bu farkındalık annesini içten içe ürkütüyordu. Melis'in güzelliği bir efsane gibi mahalleye yayılmış, komşu kadınların dillerine düşmüştü. Ama bu övgüler, Derya için gurur değil, korkunun yankısı gibiydi. Çünkü her övgüde, cinin dönüş günü bir adım daha yaklaşmış gibi hissediyordu. Bazen aynanın karşısında uzun uzun duruyor, gençliğini korumanın bedelini düşünüyor. Melis'in yüzündeki masumiyete bakıp yaptığı anlaşmayı sorguluyordu. Ama her seferinde aynada yaşlı kadın gözükmeyince, kararının doğruluğuna kendini ikna etmeye çalışıyordu. O yıllarda evlerinde zaman daha sessiz akıyordu. Melis annesinin neden sık sık içine kapanıp denize dalarak baktığını tam olarak anlamasa da, onun gözlerinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu. Kötü günler yaklaşıyordu. Görünmeyen ama hissedilen bir gölge gibi. Ve bu gölge, sadece Derya'nın değil, artık Melis'in de kaderine dokunmaya hazırlanıyordu. Gecenin sabaha döndüğü o melankolik saatlerde, evin içi sessizlikle örülmüştü.
Derya, sabırsız adımlarla aynanın karşısına geçti. Cin'in vaadiyle gençliğini koruduğu bu yüz, artık ona rahatlık değil, yük getiriyordu. Çünkü aynada her sabah gördüğü gençliğin ardında, kızına biçtiği korkunç kader duruyordu. Elini aynanın kenarına koydu. Parmakları titriyordu. Sanki camın altına gizlenmiş yaşlı kadının hayaleti ona yeniden göz kırpıyordu. O an, derin bir öfkeyle kollarını uzattı ve eski tahta sopayı kavrayarak aynayı parçalayıp kurtulmak istedi. Ama elindeki güç, kalbindeki korkuya yetmedi. Darbe inmeyi beklerken durdu. Yıllarca bu yansıma onu korumuştu. Şimdi aynı yansımayı yok etmek, kimliğini kırmak gibi geliyordu. Sopa elinden düştü. Adımları onu bilinçsizce dışarıya, zamanla anlamlar yüklediği rıhtıma taşıdı. Deniz sabahın solgun ışığı altında ağır ağır kıyıya vuruyordu. Oturdu, başını dizlerine yasladı. İçinde bir anne, bir kadın, bir umut kırıntısı konuşuyordu. Ama sesi yoktu. Gözyaşları sessizce taşların arasına sızdı. Tam o anda, suyun yüzeyinde zarif bir kıpırdanma oldu. Denizin içinden, kırmızı pulları gün ışığında yanan narin bir balık belirdi. Sanki ağlayışın çağrısı olmuştu. Balık yavaşça yaklaşıp, gözlerinde merak ve merhametle konuştu. "Ey güzel kadın, neden ağlıyorsun? Yüzünde rüzgar gibi hüzün, gözlerinde deniz gibi ağırlık var." Derya, başını kaldırıp balığa baktı. Dudakları titredi. Sesi boğazında düğümlendi. "Bir cin, kızımı benden almak istiyor. Kızımı ona vermemek için zamanla savaşıyorum ama her geçen gün yaklaşıyor," dedi. Balık, gözlerini kıstı. Çevresinde birkaç tur attı. Ardından bilgelikle fısıldadı. "Zaman, akıllı olanın yeniden şekillendirebileceği bir nehir gibidir. Kızını sakla, ona ulaşamasın. Sonra cinle yeniden görüş, ondan 1 yıl daha iste." Derya, denizin üstünde dans eden ışıklara baktı. Sanki balığın sözleri sadece kulaklarına değil, kalbinin derinliklerine de ulaşıyordu. Henüz her şey bitmemişti. 1 yıl daha kazanmak hem kızını kurtarabilir, hem de kızına daha güzel bir kader sunabilirdi. Balığın verdiği öğüt, Derya'nın zihninde yankılanırken zaman hızla aktı. Günler ayları kovaladı ve sonunda cinin yeniden geleceği gün yaklaştı. Derya sabah erkenden kalktı. Melis'i usulca uyandırdı. Gözlerinde kararlı ama saklı bir hüzün vardı. Kızının saçlarını tararken, ona uzak bir yerde güzellik eğitimi göreceğini söyledi. Ama içten içe onu, ayna cininden kaçırıyordu. Melis ne olup bittiğini tam anlamasa da, annesinin sesi titreyince bir şeylerin değiştiğini hissetti. Evde sessizlik hakimdi. Gün ortasında aynanın camı solgun bir ışıkla dalgalandı. Tanıdık ama tehditkar bir silüet belirdi. Cin geri dönmüştü. Aynadan çıkmadan sesi yankılandı. "Melis nerede?" Derya derin bir nefes aldı. Kendini topladı ve sakin bir gülümsemeyle cevap verdi. "Büyük bir saraya gitti. Orada sonsuz güzellik sırlarını öğreniyor. Döndüğünde sana layık bir gelin olacak." Bu sözler cinin öfkesini kabarttı. Yumruklarını sıkıp aynanın içinden homurdandı. "Bu gecikmenin bedelini ödeyeceksin." Derya bir an tereddüt etti ama sonra, sakladığı sandığın kapağını açıp içinde kalan son mücevherleri, altın zincirleri ve zümrüt taşlı küpeleri çıkardı. Onları aynanın önüne dizdi. Cam, bir anda parıldayarak 1 yıl karşılığında hazineyi aldı. Ayna cini, kahkahasını atarak aynadan çekildi. Tam kaybolmadan önce, sesi odanın duvarlarında yankılandı. 1 yıl sonra, unutma. Ardından, aynanın yansıması durgunlaştı. Işık sönüp gitti. Derya yalnız kaldı. Ama bu yalnızlık artık sessiz bir cesaretle doluydu. Kendisine 1 yıl daha tanımıştı.
Şimdi Derya ne yapacağını düşünmeye başladı. Ayna cininin geri dönmesine çok kısa bir zaman kalmıştı. Derya'nın içindeki endişe artık geceleri uyku vermez olmuştu. Melis hala saklıydı. Ama her geçen gün güzelliği biraz daha serpilirken bu güzellik, annesinin kalbine diken gibi batıyordu. Cin'in dönüşü artık bir söylenti değil, nefes gibi yakındı. O sabah Derya yine aynanın karşısına geçti. Camın yüzeyinde yavaşça dalgalanan ışık, yaklaşan varlığın habercisiydi. Sonunda cücenin silüeti belirdi. Küçük ama tehditkar. "Melis nerede?" diye sordu Cin, sesi duvarları titretti. Derya, bu kez daha temkinliydi. Yüzünde sahte bir gülümseme belirdi. Gözleri sakin görünmeye çalışsa da içinde fırtınalar kopuyordu. "O büyük bir saraya gitti," dedi. Hafifçe başını eğerek, "Mutfağın sırlarını öğreniyor. Sana layık olmak için en güzel yemekleri nasıl yapacağını öğreniyor." Ayna Cin'i hiddetlendi. Küçük ellerini yumruk yaptı. Aynanın içinde bir ileri bir geri yürümeye başladı. "Yine mi yok?" diye kükredi. "Bu gecikmenin bedelini istiyorum." Derya bu kez bir hazine sandığını açtı. Şimdiye kadar sakladığı, eşinden kalan en değerli parfümler, şeffaf şişelerde deniz gibi kokan anılar. Ve evin bahçesindeki çiçekler, sardunyalar, hanım elleri, fesleğen demetleri. Hepsini aynanın önüne dizdi. Cin, parfümlerin yoğun kokusunu algılayınca başını çevirdi. Eski cam şişelerden yükselen zarif esanslar havaya karışmış, geçmişin kokusunu taşır gibi odayı doldurmuştu. Ardından yere dizilmiş çiçeklere göz gezdirdi. Bahçeden toplanmış, renkleri solmadan aynanın önüne serilmişti. Sardunyaların kırmızısı, lavantaların moru, hanımellerinin sarısı. Hepsi taze, hepsi canlıydı. Cin, gözlerinde bir parıltıyla hafifçe gülümsedi. Yüzündeki gergin ifade yerini keyifli bir gevşemeye bıraktı. Küçük ellerini uzattı. Önce parfüm şişelerini, sonra çiçek demetlerini teker teker aldı. "Bunları, gecikmenin bedeli olarak bu kez kabul ediyorum," dedi. Sesi odanın duvarlarında yankılandı. Fakat ayrılırken arkasını dönmedi. Aynanın yüzeyine doğru eğildi. Gözleri Derya'ya kilitlenmişti. Yüzünde garip bir tebessümle, tehditkar bir ses tonuyla son kez konuştu. "Unutma, 1 yıl sonra yine geleceğim." Ardından aynanın yüzeyi dalgalandı. Cam bir su gibi titredi. Cin, parıltılı bir kıvılcım gibi içeri kaydı ve silindi. Oda yeniden sessizliğe gömüldü. Ancak bu sessizlik, huzur değil, yaklaşan zamanın ağırlığını taşıyan bir bekleyişti. Derya aynanın karşısında bir süre sessiz kaldı. Parfüm kokusunun dolduğu hava, yeni bir yılın yükünü taşıyordu. Bir kez daha zaman kazanmıştı. Ama her bedel, biraz daha derinleşen bir pişmanlıkla ödeniyordu. 1 yıl sonra Cin aynada tekrar belirdi ve öfkeyle "Melis nerede?" diye sordu. Derya sessizce, "O şimdi büyük bir sarayda en güzel giysileri dikmeyi öğreniyor. Seni mutlu etmek ve sana layık olmak için," dedi. Cin bu sefer çılgına döndü. "Bu gecikmenin bedelini istiyorum," dedi. Fakat Derya'nın verecek hiçbir şeyi kalmamıştı. O yüzden Cin onun sesini istedi. Derya, çaresizlik içinde kabul etti. Cin kahkahalarla aynaya zıpladı ve yok oldu. Artık Derya konuşamıyordu. Günler sonra Derya deniz kenarına gitti. Gözyaşlarını suya bırakırken hüzünle ağladı. Küçük kırmızı balık yeniden ortaya çıktı. Derya'ya yaklaştı ve neden ağladığını sordu. Derya sadece dudaklarını kıpırdatabiliyordu ama balık onun söylediklerini anladı. "Ayna cinine verecek hiçbir şeyim kalmadı." Balık ona bir sır verdi. "O siyah benlerden korkar. Melis'in yanağına siyah bir ben koy." Melis eve geri geldiğinde annesinin konuşamadığını,
sesinin çıkmadığını gördü. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, Derya dudaklarını oynatarak Melis'e olan biten her şeyi anlatmayı başardı. Güzelliğimin kalıcı olması karşılığında seni vermeyi kabul ettim. Yaptığımdan çok pişmanım. Bu yüzden her sene seni gönderiyorum. Arayıp da bulamasın diye. Ancak elimde hiçbir şey kalmadı. Güzel kızım, ne olur beni affet dedi. Anne ve kızı birbirlerine sarılıp ağladılar. Melis Cin'le gitmek istemediğini söyledi. Derya ona rıhtımdaki balığın vermiş olduğu küçük sırdan bahsetti. Melis annesine, "Ya inanmaz da geri dönerse o zaman ne yapacağız?" dedi. Ve aklına bir fikir geldi. Evlerinin yakınlarındaki tüm komşularına haber saldılar. Kimi bu hikayenin gerçekliğine inanıp yardım etmeyi kabul etti. Kimi ise inanmadı ama yine de yardım etmeyi kabul etti. Ama bir kadın vardı ki, olayı bir zat kendisi yaşamıştı. Kızını aynadaki cin kaçırmıştı. Kaçırdığı kızın yüzünde aslında siyah ben vardı. Saçlarını hep salar gezerdi. Fakat bir gün cin durumu fark etti ve korkudan yanlışlıkla onu nadir görülen konuşabilen bir balığa çevirdi. Tüm kasaba halkı kadınları bu durum karşısında Melis'e yardım etmek için çok güzel bir plan yaptı. Bir yıl geçtikten sonra ayna cini yine geldi. Derya onu bu kez sessiz bir hüzünle karşıladı. Ağlıyor gibi yaptı. Gözyaşlarını sildi. Cin bağırdı. "Melis nerede? Öldü mü?" Derya sesini kaybettiği için cevap veremedi ama kızının odasını gösterdi. Cin aynadan çıktı. Odada Melis'i uyurken buldu. Tam ona yaklaşırken, sağ yanağındaki siyah beni gördü. Bir anda korkup geriye sıçradı ve aynaya geri kaçtı. Derya sevinçle kızına sarıldı. Nihayet ondan kurtulduklarına inanmıştı. Fakat bir gece, evde hafif adımlar duyuldu. Derya irkildi. Cinin geri dönmesinden korktu. Aceleyle koştu. Melis'e siyah beni koydu. Ama telaşla sol yanağına koymuştu. Gelen gerçekten ayna ciniydi. Gördüğü beni doğrulamak için dönmüştü. Yine irkildi fakat bu kez aynaya girmedi. Bir şey fark etti. Benin yeri değişmişti. Bunun bir hile olduğunu anladı. Sinirlendi, yerleri tekmelemeye, bağırmaya başladı. "Kim söyledi sırrımı?" diye haykırdı. Ardından Melis'i yakalamak için odaya daldı. Melis hemen pencereden atlayıp kaçtı. Derya ayna cininin önüne geçti. Elleriyle ve ayaklarıyla onu durdurmaya çalıştı. Saçını çekti. Fakat cin minik olmasına rağmen çok güçlüydü. Onu yere savurdu. Ardından evdeki tüm eşyaları kırmaya başladı. Tabaklar, sandalyeler, lambalar, halılar. Her şeyi paramparça etti. Sonra şehir sokaklarına doğru koştu, Melis'i aramaya başladı. Fakat onu bulamadı. Umutsuzca evin yakınındaki bir köşeye saklanıp beklemeye karar verdi. Derken başı örtülü, yanağında siyah ben olan bir kız yaklaştı. Ayna cini hemen ona atıldı ama o Melis değildi. Bir saat daha bekledi. Yine başka bir genç kız geldi. Aynı şekilde örtülü ve yanağında siyah ben vardı ama o da Melis değildi. Sokaklarda koşarken fark etti ki artık şehirdeki bütün genç kızlar başlarını örtüyor ve yanaklarına siyah ben koyuyordu. Sanki tüm şehir Melis olmuştu. Cin ne yapacağını bilemedi. Gerçek Melis'i ayırt edemez hale geldi. Delirmiş gibi sıçrayarak bağırmaya başladı. Ayna cini sonunda eve daldı. Kırık tabakların, devrilmiş sandalyelerin arasında çılgınca koştu. Aynanın önüne geldiğinde bir sıçrayışla içine girdi ve kayboldu. Derya onun kaçışını gözleriyle izledi. Ardından eline bir sopa aldı. Aynaya yöneldi ve onu tüm gücüyle parçaladı. Aynanın tuzla buz olmasıyla birlikte içini bir huzur kapladı. Cin artık geri dönemezdi. Tam o an, ellerine baktığında kırışıklıklar gördü. Saçlarında beyazlar belirmişti.
Yıllar önce aynada gördüğü, yaşlı Derya görüntüsü birden aklına düştü. Ama o an korkmadı. Gülümsedi, zaman geçmişti. Fakat içinde huzur vardı. Melis ise artık siyah beni bir yük olarak görmüyordu. Aksine, yüzünü süsleyen bir güzellik olarak benimsemişti. Bazen sağ yanağına, bazen sol yanağına koyuyordu. O günden sonra, şehirdeki tüm genç kızlar siyah benlerle süslenmeye başladı. Her biri, bu işareti güzelliğin ve gücün bir sembolü gibi benimsedi. Siyah ben, sadece Melis'i gizlemek için kullanılan bir araç olmaktan çıkmıştı. Artık bir efsanenin, cesaretin ve zarafetin simgesiydi.